Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın değerli ve güzel insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz gene tekrar emeklileri ilgilendiriyor. Başlığımız şöyle değerli izleyiciler. Yıl sonuna kadar başvuru yapmayan emekli %10 düşük maaş alacak. Hadi gelin hep beraber bir göze atalım, detaylı bu habere bir bakalım. SGK uzmanı Özgür Erdursun. Özgür Erdursun değerli izleyiciler. Yani sen havadan kaptın, buldun. Yok yalan söyledin, yalan haber yapıyorsun. Bakın SGK uzmanı Özgür Erdursun 2025 yılı içerisinde emeklilik başvurusu yapmayanların hayatı boyunca %10'a varacak oranda daha düşük emekli maaşı alacağını duyurdu. Ve 2024'te başvurmayanlar değerli izleyiciler 2025'te de daha az maaş aldı. Onu da hemen haberde size ileteceğim. Emeklilik için gün sayan milyonlarca vatandaş başvuru için geç kalması halinde maaşının önemli bir bölümüne veda edecek. Emeklilik dilekçesini 2025 yılı içerisinde teslim etmeyen emekli adayları yeni yıl ve sonrasında başvuru yapmaları halinde hayatları boyunca maaşlarını %5 ila %10 oranında daha düşük alacak. Yani ne demek oluyor? 2026'yı beklemeden 2025 yılında muhakkak gidip müracaat edin. Yani yapacağınız tek şey bu. Başka bir şey yapmayacaksınız. Sosyal Güvenlik Kurumu SGK mevzuatı dikkate alınarak yapılan hesaplama nedeniyle yüksek enflasyonun yaşandığı yıllarda büyük mağduriyetler yaşayan emekliler, geçtiğimiz yıl söz konusu uygulama nedeniyle %30 ile 35 oranında maaşını kaybetmişti. Demek oluyor başvuru için bekleyen çok üzülecek. SGK uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda emeklilik başvurusunu 2026'ya bırakanların kaybı ortalama %5 ile %10 arası olacak gibi gözüküyor. 2024'te emeklilik başvurusu yapmayıp 2025'e bırakanların kaybı değerli izleyiciler %31 olmuştu. Yani geçen sene üşenip de gitmeyenler, bu sene başvuranlar maaşından %31 kesiliyor. Yani büyük bir para. Onun için sizden ricam bu haberi tanıdıklarınıza bildirin, iletin, gönderin. WhatsApp'tan olsun, telefonda söyleyin. Onlar da bilsin. Emeklilik için başvuru tarihi önemlidir. 2024'te emeklilik başvurusu yapmayanlar zararlarını brüt aylıklarına göre %5 ile %10 arası yılda amorti edecekler gibi gözüküyor. Emekliliğimi hak ediyorum. Ancak emekli olduktan sonra aynı iş yerinde emekli olarak çalışmama izin verilmiyor diyenler doğru emekli olacakları tarihi iyi belirlemelidir ifadelerini kullandı. Değerli izleyiciler tekrar söylüyorum yapacağınız yani gelecek seneyi emekli olacak vatandaşlarımız değerli izleyiciler muhakkak gelecek seneyi beklemeyin. Muhakkak bu sene başvurunuzu yapın. Hangi şubeye aitseniz gidin oraya başvurunuzu yapın. Şimdi değerli izleyiciler bu haberden evvel emekliler üzerine tekrar bir haber yapmıştım biliyorsunuz. Emekli paraları ödenen paralar geri ödenecek mi? Alınacak mı? Emeklilik kesilecek mi? O videoyu seyretmediyseniz bilhassa gurbette yaşayan vatandaşlarımız çeşitli türlü sistemler çıkmıştı. Biraz para yatırıp yani bazı 20 bin euro, bazı 30 bin euro veyahut da zamanında mark, 50 bin mark, 40 bin mark. Bu sistem devamlı değişti. Bunu sizler de çok iyi biliyorsunuz. Bilhassa gurbette yaşayanlar, benim yaşımda olanlar, hatta benden yaşlı olanlar Türkiye'de hiç çalışmadan para yatırıp emekli olma şansı vardı ve de halen var.
Yalnız şu anda çok para yatırılması lazım galiba. Onun için bazı gurbetçilerimiz o işe girişmiyor. Şimdi sizler doğru yoldan emekli olduysanız bana çok sorular geldi. Murat Bey, ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Videomda söylediğim gibi sizin şimdi hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Size herhangi bir mektup gelirse o zaman harekete geçmeniz lazım. Yani herhangi bir mektup gelirse böyle dava açılmıştır. Siz emeklilik parası alıyorsunuz ama hak etmiyorsunuz. Bilmem ne olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş, şöyle sahtekarlık olmuş. O zaman harekete geçmeniz lazım. Değerli izleyiciler, en iyisi tabii ki bana sorarsanız bir avukata başvurarak, ama tabii size böyle bir mektup gelirse, ben şahsen Murat Boz'dan inanıyorum ki çoğunuz normal yoldan gittiniz, emekli oldunuz. Yani size bazısına dediler 1 sene çalışman lazım, şu kadar ödemen lazım. Bazısına dediler hiç ödemene gerek yok. Size bir numara açıldı, numara verildi. O numarayla gittiniz, başvurdunuz. Sizden bir nakit para istendi. Biraz evvel dediğim gibi 30 bin euro olabilir, 30 bin mark olabilir, 30 bin frank olabilir. Yaşınıza, başınıza göre bunlar zamanında devamlı kanunlar da kurallar da değiştiği için bu rakamlar da değişti. Tekrar siz bunu doğru yoldan yaptıysanız hiç kimsenin korkmasına gerek yok. Ama maalesef emekli olanlardan çürük elmalar varmış. Yani şimdi kimsenin günahını da almak istemiyorum. Kimse de yanlış anlamasın. Yanlış yollardan artık nasıl oldular? Yanlış yollardan, yani sahtekarlık yollarından emekli olmuşlar. Ve bana bu videonun altına o kadar çok yorumlar geldi ki çok teşekkür ederim. Bu videonun altına da tabii düşündüklerinizi yazabilirsiniz. Yok efendime söyleyeyim, kocasından ayrılıp da babasının da emekli maaşını alanlar ama kocasıyla beraber oturanlar, ister Türkiye'de olsun ister Almanya'da olsun, bunun gibi yorumlar çok geldi. Tabii ki ben detaylı olarak değerli izleyiciler, ben burada size haber sunuyorum. Herhangi kanunlarda, kurallarda bir değişiklik olursa benim amacım sizi bilgilendirmek. Şimdi belki oradan birisi çıkar, ya iyi oldu Murat Bey, bak bu videoyu yapmış, benim amca oğlum var veyahut da şu var bu var, emekli olacak, dur ben onu uyandırayım. Yani beklemesin. Bakarsın üşenir bekler 2026'yı, ne olur, yazık olur, emekliğinden %10 kaybetmiş olur. Benim amacım sizi bilgilendirmek. Yani ben kimseyi de eleştirmiyorum, bakın. O benim işim de değil, bunu eleştirmek. Benim işim size bu haberleri sunmak, bu haberleri iletmek. Eğer benim gözümden bir haber kaçtıysa tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Vatandaşlarımız bunu öğrenmesi gerekiyorsa, ben hem Avrupa'da gurbetçilerimize haber yapıyorum, hem Türkiye'deki vatandaşlarımıza, beni izleyenlere, artık sesimi duyurabildiğim kadar nerelere gidiyorsa onları uyarmak istiyorum. Benim amacım bu. Sizleri bilgilendirmek. Çünkü bazı şeyler değerli izleyiciler televizyonda çıkmıyor. Televizyonda böyle haberler bazıları çıkmıyor. Bunu siz de iyi biliyorsunuz. Benim amacım sizleri bilgilendirmek. Şimdi sizden ricam, beğendiyseniz haberi, beni beğendiyseniz bir like verin. Bana abone olarak destek olursanız gerçekten gurur duyarım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum ve kanalıma hoş geldiniz diyorum. En sonunda diyorum ki sağlık en mühimi. Sağlıklı kalın, benimle kalın, hoşça kalın. Murat.